Herkese merhaba. Otomotiv endüstrisi çok farklı bir dönemden geçiyor. Alışık olduğumuz içten yanmalı motorlar yerlerini yavaş yavaş elektrikli otomobillere teslim etmeye başladı. Çevre kirliliği, az tüketim, sürdürülebilirlik derken elektrikli otomobiller çok hızlı bir şekilde hayatımıza girmeye başladı. Belki siz çoktan bir elektrikli otomobil sahibi oldunuz ve uzun süredir de kullanıyorsunuz. Belki bizden fazla bile tecrübeniz olabilir. Ama hala elektrikliye geçmek için bekleyenler var. Kafasında bin türlü soru işareti olan kişiler var. Elektrikli otomobil nedir? Nasıl kullanılır? Ne farkları var? Tehlikeli midir? Değil midir? Ya da aldığımız zaman nelere dikkat etmeli? İşte bütün bu soruların cevabı bu videoda olacak. Buyurun size elektrikli otomobil rehberi. Şimdi işin merkezine inelim ve kullanmaya alışık olduğumuz içten yanmalı motorlarla elektrikli motorları bir kıyaslayalım. İçten yanmalı motorda ne var? Bu kaputun altında bir tane motor var. Şanzıman var, debriyaj var, pistonlar var, yağ pompası var, su pompası var, yakıt deposu var. O yakıtın motora gelmesini sağlayan bir yakıt rayı var vesaire vesaire. Yani içeride bir fabrika çalışıyor. Elektrikli otomobilde ise komplikasyon çok daha az. İçten yanmalı motor yerine bir elektrik motoru var. Hatta 4 tekerlekten çekişli otomobilleri bilirsiniz. Arada bir şaft vardır, arkada bir diferansiyel vardır, orada aktarma organları vardır, şanzıman vardır vesaire. Elektrikli otomobillerde 4 tekerlekten çekişide bile arada bir bağlantı yok. Sadece bir yazılım var, kablolar aracılığıyla iki motor arasında iletişim var. Önde bir motor, arka aksta bir motor. Alın size 4 çeker. İşin özü aslında elektrikli otomobillerin yapısı çok daha basittir içten yanmalı motorlara göre. İçten yanmalı motor yerinde bir elektrik motoru vardır. Yakıt deposunun yerinde ise batarya vardır. Bunu böyle düz mantık olarak düşünebilirsiniz. Mesela menzil kaygınızı var. Menzil ne demektir? Aracın deposu ne kadar büyükse, deposunda ne kadar yakıt varsa tabii ki sizin kullanma alışkanlıkları, motor gücü, otomobilin ağırlığı bunlar da tabii ki etken. Onların hepsiyle birleştiği zaman deponuzda ne kadar yakıt varsa o kadar menziliniz var demektir. Elektrikli otomobillerde ise yakıt deposu yerine bataryayı düşünebiliriz. Batarya kapasitesi ne kadar yüksekse, doluluk oranı ne kadar fazlaysa tabii ki yine motor gücü, otomobilin ağırlığı vesaire kullanım alışkanlıkları bunların hepsiyle doğru orantılı olarak menziliniz o kadar fazla olur. Peki hemen bir soru işareti geliyor. Niye 1000 kilometre, 1000 kilometrenin üstündeki menzilli bir elektrikli otomobil yok? Tamam olmaya başladı fakat niye bütün otomobiller böyle değil? Bir kere batarya elektrikli otomobildeki en önemli komponentlerden biri. Yerleştirmesi çok zor çünkü çok fazla yer kaplıyor. Çok fazla ağırlığı var. Ve tabii ki maliyetleri de bir elektrikli otomobilin neredeyse %50'sini kapsıyor. Dolayısıyla kocaman bir batarya otomobile koyduğunuz zaman nereye yerleştireceğinizi bilemezsiniz. Yer sorun. Onun dışında ağırlık büyük bir sorun ve tabii ki maliyet büyük bir sorun. O yüzden minimum kapasiteyle maksimum teknolojiyle alınabilecek en büyük menziller alınmaya çalışıyor. İşte elektrikli otomobillerin dünyasında o menzil işi biraz da size düşüyor. Bunu da birazdan anlatacağım. O nedenden dolayı elektrikli otomobil dünyasında sizin kullanım alışkanlıklarınız çok önemli. Dolayısıyla menzil otomobilin komponentleri kadar en az sizin kullanım alışkanlıklarınızla da çok doğru orantılı. Fakat elektrikli otomobili nasıl kullanmanız gerektiğinden önce biraz nasıl şarj edeceğiz ondan bahsedelim. Dın 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 dın. Evet, bir şarj istasyonuna geldik. Elektrikli otomobillerde şarj aslında iki ana dala ayrılıyor. AC ya da DC, yani alternatif akım ya da doğru akım. Alternatif akım biraz daha yavaş, doğru akım ise şu anda yanında bulunduğumuz böyle biraz daha komplike, biraz daha fazla elektrik akımının olduğu ama tabii hızlı şarj edilebilen şarj istasyonları. Şimdi hemen AC'den başlayalım. Yani en yavaştan başlayalım. Otomobilinizi evdeki bir elektrikli aletiniz gibi evdeki 220 volt soketine, prize takarak şarj edebilirsiniz. Tabii ki otomobilinizi oraya çıkartamazsınız ama işte bir garajda, dükkanda vesaire varsa oraya takıp şarj edebilirsiniz. Bu en yavaş şarj sistemi. Biraz da sizin binanızın yapısına, elektrik tesisatının sağlamlığına, topraklamasına vesaire bakarak saatte 2 kW kadar elektrik alabilecekmiş gibi doldurabilirsiniz. Şimdi hemen buradan bir örnekleme yapalım. Şimdi mesela bu yanımda görmüş olduğunuz BMW iX1'in bataryası 65 kW. Yani prizden saatte 2 kW'la doldurursanız yaklaşık 30-32 saatlik bir mesai harcamanız gerekiyor.
tam olarak bataryanın dolması için. İkinci alternatif, evinize bir wallbox yani şarj ünitesi taktırabilirsiniz. Evinize derken yine garajınıza taktırabilirsiniz. Bunun için de özel bir tesisat çekiliyor. Fakat yine evinizden elektrik alınıyor. Topraklaması vesaire biraz daha güvenli hale geliyor ve bu sayede yine tabii sizin elektrik altyapınıza bağlı olarak saatte 22 kW'a kadar elektrik alabiliyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Yine 65 kW'lık bir batarya üzerinden ilerlersek yaklaşık 2,5-3 saat gibi bir sürede bir wallbox'tan evinizden otomobili tamamen şarj edebiliyorsunuz. Şimdi bu tip yerlerde ise mesela şu anda Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız. Burada yeni açılan benzin istasyonlarının çoğunda elektrik şarj üniteleri mevcut. Farklı firmaların. Biz şimdi Turgo'dan şarj edeceğiz ama tabii yan tarafta da farklı şarj istasyonları mevcut. Turgo'dan şarj etmemizin nedeni Turgo'nun diğerlerine göre nispeten biraz daha uygun fiyatlı olması. Kilovatını 7,99 TL'ye alabiliyorsunuz. Ve bu cihaz saatte 180 kW'la doldurabiliyor. Bu arada ülkemizde saatte 400 kW'a kadar doldurma kapasitesine, hızına sahip şarj istasyonları da mevcut. Burada başka bir konu daha var. Otomobilin elektrik şarj hızı. Yani ne kadar kapasiteyle, ne kadar hızla şarj edilebildiği. Onu da birazdan anlatırım. Şimdi size bir hızlı şarj istasyonunda nasıl şarj ediyorsunuz? Ondan hızlıca bahsedeceğim, hızlıca göstereceğim. Şimdi şarj firmalarının hepsinin bir aplikasyonu var. Mobil aplikasyonu var. Telefonunuzdan o şekilde halledebiliyorsunuz. Ya da sürekli ben bir tanesini kullanacağım diyorsanız bir yine kredi kartı gibi kart alabiliyorsunuz. Ya da işte bir İstanbul kart gibi. O karta bakiyenizi dolduruyorsunuz. Kredi kartınıza bağlıyorsunuz ve onu buradan okutarak çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi Turgo aplikasyonu zaten bende kayıtlı. Hemen bulunduğunuz lokasyona göre size en yakın Turgo istasyonunu gösteriyor. Tabi buradayız. Şimdi hemen onu bulacak. Tamam, bulduk. Hemen buradan işaretliyorum. Evet. Diyor ki soketi al, otomobiline tak. Bu arada yine otomobil firmalarına göre değişiyor, markalara göre, ama markalar genellikle otomobilde bir kablo da veriyorlar size şarj etmek için, evinizden şarj etmek için. Ama hızlı şarj istasyonlarında hep kendi kabloları var ve bu kablolar hız arttıkça daha da böyle soğutmalı, bayağı komplike kablolar haline geliyor. Hemen taktım. Bakın ışık yandı ve diğer tarafta da muhtemelen bize ekranda uyarı geldi makinede. Evet, diyor ki uygulamadan barkodu okut, başlat diyor. Tamam. Ve buradan başlatabiliyorsunuz. Zaten aplikasyonda kredi kartınız tanımlı olduğu için oradan direkt çekiyor. Ne kadar alacak onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz de yine otomobilden de durdurabiliyorsunuz. Atıyorum yine bu şarj esnasında 15-20 dakika, yarım saat neyse, biz işte bir kahve vesaire bir şey içerken yine buradan ne kadar şarj olduğunu kontrol edip istiyorsak durdurabiliyoruz, istiyorsak tekrar başlatabiliyoruz. Öyle özellikleri de var. Şarj esasında siz kahvenizi içerken cep telefonundan işin nasıl gittiğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki ekrandan da tabii yine otomobiline göre değişiyor ama BMW'nin bu konuda ekranı çok iyi. Bilgi ekranı. Burada size kaçla aldığını, bakın şu anda 81 ile alıyoruz. Şu an saat 8'i 25 geçiyor ve saat 9:13 itibariyle %100 doldurursunuz diyor. Burada tabii şöyle de bir durum var. %20 ile %80 arası çok hızlı bir şekilde şarj edebiliyor bataryalar. Fakat ilk sıfırdan %20'ye ya da %80'den %100'e yani son %20'yi daha yavaş şarj ediyor. Dolayısıyla şarj süresi burada biraz daha tam sıfırdan %100'e uzayabiliyor. O nedenden dolayı genellikle %20'den %80 arasında hep şarj etmeye özen göstermek lazım. Çünkü maksimum hızı bu şekilde alabiliyorsunuz. O zaman şimdi gidelim bir kahvemizi içelim. %74 şu anda batarya kapasitemiz. 297 kilometre gidebilirsin bu şekilde diyor. Ama %100 olduğu zaman 402 kilometre menzilin olabilir diyor. Bu otomobilinde zaten katalog verisi 440 kilometre olarak geçiyor. O biraz da bizim kullanımımıza bağlı. Biraz gazlamışız demek ki. Şimdi aplikasyonu kontrol ediyorum. %99 olmuş. Çekim yaptığımız için biraz daha vaktimiz rahat. O nedenden dolayı kahvemizi yudumlayarak şarjımızın %100 olmasını bekliyorum. Bu arada bayağı hızlı yaptı. Şu an saat 8:54. Yaklaşık bir yarım saatte, hatta yarım saat bile olmadı. Ne kadar almışız? 22,2 kW'lık elektrik almışız. O zaman %100 olsun. Otomobilimize geçelim. Biraz da içeride bir şey anlatayım. Mesela elektrikli otomobili nasıl kullanmak lazım, nelere dikkat etmeli gibi. Görüşürüz. Evet. Bakın gün sonu raporu bu. Daha doğrusu şarj raporu bu. Ama burada size bakın özel bir şey söylüyor. Diyor ki soketi zamanında çıkardınız. Bir de böyle bir durum var. Bu da kafanıza bir soru işareti olabilir. Hemen onu da açıklayayım. Bu tip mesela şarj istasyonları diyelim ki AVM'de şarj ettiniz. %100 doldu bataryanız ama siz hala otoparkta şarj kablosu takılı şekilde otomobilinizi bekletiyorsunuz. Ve sonraki gelecek olan müşterilerin ne yapıyorsunuz? Sırasını almış oluyorsunuz. Burada ne oluyor? Şarj şirketi sizin şarj işleminiz bittikten sonra size belli bir, atıyorum 5 dakika gibi bir süre tanıyor ve 5 dakika
dakikanın sonunda size oradan bir işgaliye parası cezası yazıyor. Dolayısıyla oradan bir an önce otomobilinizi kaldırmanızı istiyor. Özellikle AVM'lerde ve bu tip uzun yollardaki yakıt istasyonlarında, şarj istasyonlarında bu tip durumlarla çok karşılaşabiliyor. Şimdi hemen tekrar buraya geri dönersek bakın 23.26 kW'lık bir enerji almışız. Bu bataryamızın %30'u civarında anlama geliyor. %100'e kadar doldurmuşuz ve bunun için 185 TL vermişiz. Bu 23 kW ne anlama geliyor? Mesela BMW iX1'in ortalama enerji tüketimi 100 kilometrede 16 kW civarı. Yani size kabaca 150 kilometrelik bir menzil sunabiliyor bu aldığımız şarj. Yani ne demiştik? 185 TL'ye 150 kilometre. Bu maliyeti hiçbir içten yanmalı motorda karşılayamazsınız. Hele eğer evden bunu şarj etseydik tabii ki süre biraz daha uzayacaktı ama işte gece mesela eve geldiniz, şarja taktınız, sabah %100'de çıkıyorsunuz. Hep böyle kullansanız bu sefer 4-5 katı daha uygun fiyatlı şarj etmiş olabiliyorsunuz. Hemen burada bir konuya daha açıklık getireyim. Tabii bu da şehirden şehire ve semtten semte de değişiyor. Atıyorum Kadıköy'de sizin elektrik tarifenize göre yaklaşık 1 kW başına 2 TL civarı bir para ödüyorsunuz. Bazı yerlerde bu yükseliyor, bazı yerlerde biraz da aşağı alınabiliyor. Tabii eğer siz bir de kademeli tarifeye geçerseniz kendi elektrik sağlayıcınızla konuşup atıyorum gece 12'den sabah 5'e kadar daha uygun fiyatlı elektrik alabiliyorsunuz. Bir de böyle bir durum var. Bu sefer iyicene uygun fiyata geliyor. Şimdi sizin bir benzinli otomobiliniz olduğunu düşünün ve bunun da ortalama 100 kilometrede 8 litre yaktığını düşünün. Bu 185 liralık şarj yerine 185 liralık yakıt aldığınızı düşünün. İşte ortalama 4,5 litre falan bir yakıt alıyorsunuz. 4-4,5 litre arası. 8 litre yaktığını düşünürseniz de 50 kilometre ancak yapabilirsiniz. Burada ise o paraya 150 kilometre yol yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi hele evden bu şarjı yaparsanız 600 kilometreye kadar 150 lirayla yol yapabilirsiniz. Bayağı avantajlı. Tabii avantaj sadece elektrik tüketiminde değil, siz otomobili alırken de kazanıyorsunuz. Aynı zamanda işletme maliyetleri konusunda da elektrikli otomobiller benzinli ya da dizel otomobillere göre bayağı hesaplı. Mesela elektrikli otomobillerin bakımlarında neler değişiyor? İşte buji yok, piston yok, debriyaj balatası yok, bir sürü şey yok. Yakıt filtresi yok, yağ filtresi yok. Sadece bataryanın sağlığı kontrol ediliyor, elektrik sistemlerine bakılıyor, elektrik motorunun sağlığı kontrol ediliyor ve daha uzun bir sürede işte fren balatalarınız ya da diskleriniz sadece değişebiliyor ve 25.000 kilometrede bir genelde elektrikli otomobillerin servis bakım periyodu ya da bir sene tabii ki. Buradan da servis konusunda da bayağı karlı oluyorsunuz. Zaten otomobili satın alırken vergi avantajınızı videonun sonundaki bölümde anlatacağım. O zaman ne yapalım? Yola çıkalım. Bakın ne zamandır klima çalışıyor. Biraz da ondan bahsedeyim. Bu arada elektrikli otomobillerde şöyle bir durum daha var. Yani çalışması gereken ya da marş basılması gereken bir motor yok. Elektrikli otomobilin motoru çalışmaz haldeyken, bekler haldeyken bile klimasını çalıştırabiliyorsunuz. Ve bunu genellikle aplikasyondan yapabiliyorsunuz ya da otomobilin kendi ayarlarından buradan kurabiliyorsunuz. Yani otomobil şarj istasyonunda burada bekliyor ya da sabah çıkacaksınız bu sıcak havada bekliyor. Diyorsunuz ki ben evden çıkmadan 10-15 dakika önce otomobilin koltuklarını ısıt, klimayı çalıştır, içeriği ısıt ya da yaz aylarında tam tersine klimayı çalıştır, içeriği soğut, ben senin otomobiline bineyim diyebiliyorsunuz. Bu da benzinli otomobillere göre bir avantaj. Tabii çok premium otomobillerde bu zaten var ama ne oluyor? Motorun çalışması gerekiyor. O zaman hadi yola koyulalım. Bize burada ne diyor? %99 şarjım var diyor. 407 kilometre bu şekilde senin önceki kullanımına göre yol yapabilirsin diyor. Eğer dikkat edersen, klimanı kapatırsan vesaire 455 kilometreye kadar yol yapabilirsin diyor. Gazlarsan hiç dikkat etmezsen diyor minimum 210 kilometre menzilim var diyor. BMW'nin bu arada bu yol bilgisayarı sistemi çok güzel. Çünkü genellikle çoğu otomobil bunu vermiyor. Tek bir rakam veriyor size. Siz biraz sürüşünüzü ona göre ayarlıyorsunuz. Şimdi sıra elektrikli otomobili nasıl kullanmanız gerektiğinde. Daha doğrusu elektrikli otomobil kullanırken farklı bir şeyler yapmanız gerekiyor mu? Kullanması nasıl? Biraz da ondan bahsedelim. Aslında elektrikli otomobili kullanırken içten yanmalı motora göre ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Elektrikli otomobil size doğru otomobil kullanmayı da öğretiyor. Benzinli ya da dizelde de siz yanlış kullanıyor olabilirsiniz. Burada işin temeli yapmanız gereken otomobili sürekli böyle belli bir momentumla akıtmak. Ani gazlardan, ani frenlerden, ani hızlanmalardan kaçınmak. Belli bir hızda stabil olarak gidebilmek. Çünkü otomobilin tasarımı yapılırken mühendisler hesapları buna göre yapıyorlar. Sen eğer bataryaya ya da elektrik motoruna sürekli bir direnç uygulamazsan, stabil bir şekilde ilerletirsen minimum elektrik tüketebilirsin diyor. Burada zaten anlık olarak onu görebiliyorsunuz.
BMW iX1'in de yine bahsettiğim üzere 100 kilometrede tükettiği elektrik yaklaşık 16 kW civarında. Ama bunun çok daha aşağısına düşebiliyorsunuz. Şimdi burada içten yanmalı motorlarla elektrik motorlarının çok büyük bir farkı var. Onu söylemem gerekiyor. İçten yanmalı motorlar en çok nerede yakıt tüketir? Trafikte. Dur kalkta, değil mi? Elektrik motorlarında bu iş tam tersi. Dur kalkta ya da trafikte, yani hızın düşük olduğu yerlerde çok daha az elektrik tüketiyorlar. Yani menziliniz daha da uzuyor. Uzun yola çıktığınız zaman burada başka parametreler devreye giriyor. Bir kere bu otomobilin şanzımanı yok. Şanzımanı olmadığı için elektrik motoru yüksek hızda gitmek için belli bir devrin üstünde sürekli çalışmak durumunda. Burada tabii elektrik motoruna fazla direnç biniyor, fazla yük biniyor. Onun yanında zaten sürtünme var, rüzgar sürtünmesi var. Otomobili o kütleyi bir yerde tutmaya çalışıyor. Ve kütle derken bataryanın ağırlığını da düşünmek lazım. Çünkü bir bataryanın ortalama ağırlığı 250-300 kilo. Dolayısıyla elektrikli otomobiller oldukça ağırlar. İşte bu kütleyi belli bir hızda tutabilmek için özellikle belli bir hızın üzerine çıktığınız zaman 130-140'lar, işte buralarda elektrikli otomobil çok tüketiyor. Peki bu durum nerede ortaya çıkıyor? Uzun yolda. Dolayısıyla elektrikli otomobil kullanırken bir parametre daha devreye giriyor. Uzun yolda yol planı yapmak. Şimdi sizin kitap üzerinde bir menziliniz var yazılan. Bir de sizin kullanma alışkanlıklarınız var. Zaten otomobil bunların ikisini sentezliyor ve size bir menzil sunuyor. Diyelim ki yola çıkacaksınız, uzun yola. İşte 250-300 kilometre uzakta ilk şarj istasyonu var. Buraya gitmeniz gerekiyor. Şimdi otomobil üreticileri diyor ki, eğer uzun yol gideceksen sabit saatte 90-100 kilometre hızlarla git. Bu şekilde en ekonomik şekilde gidersin, en az elektrik tüketirsin. Eğer böyle giderseniz 270 kilometrelik mesafeye, yani ilk şarj istasyonuna 3 saatte varırsınız. Şimdi şöyle bir plan yapabilirsiniz. Ben biraz daha fazla tüketeyim ama 135-140 ile gideyim. 140 ile giderseniz 270 kilometre uzaklıktaki ilk şarj istasyonuna 2 saatte varırsınız. Ama fazla tüketirsiniz. Ama ne olmuş oluyor? 1 saat avantajınız olmuş oluyor. Bu 1 saatte de otomobilinizi hayli şarj edip yine yola daha erken çıkabilirsiniz. İşte otomobillerin bataryası, motoru, daha doğrusu altyapısı burada çok ama çok önemli. Bunu kaldırabilecek düzeyde mi? Ya da yol bilgisayarı size doğru verileri menzil anlamında veriyor mu? BMW bu yol bilgisayarı konusunda en iyi markalardan biri. Çok iyi çalışıyor ve atıyorum her %100 şarj ettiğiniz zaman size aynı menzili vermiyor. Sizin daha önceki kullanım özelliklerinize, istatistiklerinize göre size menzil sunuyor. Yani gerçekçi davranıyor. Bir de elektrikli otomobillerde rejenerasyon diye bir şey var. Yani elektriği geri kazanma, bataryayı doldurma. Atıyorum otomobille biraz böyle yokuş aşağı akıtıyorsunuz diyorum ya, yokuş aşağı olduğu zaman gaza basmanıza gerek kalmıyor. Otomobil hızlanmaya başlıyor. Bu hızlanma esasında siz eğer sürüş modunu atıyorum B'ye alırsanız, ki normal sürüş modunda da bu biraz şarj ediyor, ama rejenerasyon oranını biraz daha yükseltirseniz bu sefer otomobil o hızını kaybetmeden yokuş aşağı indiği zaman zarfında otomobili hep şarj ediyor. Ve size o kadar gittiğiniz kilometre boyunca elektrik tüketmediği gibi ekstradan bataryanızı doldurarak biraz daha menzil katmış oluyor. Mesela Avrasya Tüneli'nden geçerken kalan menziliniz 100 kilometre ise çıkışta genellikle böyle 105 kilometre menziliniz kalmış oluyor. 5 kilometrede yol gitmiş oluyorsunuz aşağıdan. Yani elektrikli otomobil hesap kitap işi, matematik işi. Bazı için eziyetli, bazı içinse çok zevkli. Otomobil kullanma alışkanlıklarınızı değiştiriyor. Planlı programlı bir insan yapıyor sizi. Ama bu rejenerasyon sadece uzun yolda değil, şehir içinde de çok işe yarıyor. Atıyorum genelde burada normal D modunda gidiyorum ya ben drive'da. Bir aşağı çektiğiniz zaman B moduna geçiyor. Yani rejenerasyonu arttırıyor. Bakın fren yapıyor ve burada bataryayı dolduruyor. Buradan da görebiliyorsunuz. Buna çoğu otomobil one pedal diyor. Yani tek pedalla otomobil kullanımı diyor. Hiç fren pedalına basmadan siz sadece gaz pedalıyla gidip sıfıra kadar durabiliyorsunuz. Zaten mesela iX1'in adaptif cruise kontrolü çok iyi çalıştığı için şerit takip asistanı var, radarları var, sensörleri var. Öndeki otomobille mesafeyi ayarlayabiliyor. Sıfıra kadar durabiliyor ve sıfırdan sonra tekrar kalkıp gidebiliyor. Ve tabii ki şeritleri de takip ederek virajı da dönebiliyor. Bunun yanında bir de tek pedal kullanımı gelince tadından yenmiyor. Hem de aynı zamanda bataryanızı daha çok şarj etmiş oluyor. Size menzil katıyor. Sanırım elektrikli otomobillerle ilgili bayağı bir şey anlattık. Şimdi soru, elektrikli otomobil alacaksanız hangisini tercih etmelisiniz? Doğru elektrikli otomobil hangisi? Buradaki ana kriter otomobilin fiyatı. Otomobilin fiyatı derken de burada da çok ciddi anlamda bir ÖTV avantajınız var. Elektrikli otomobillerde ÖTV'de şöyle bir şu anda kanun var. Eğer otomobilin vergisiz fiyatı 1.450.000 TL'yi geçmiyorsa ve
gücü ve motor gücü 160 kW'ın altındaysa ki çoğu otomobilde, çoğu markada böyle bir otomobil var, %10 ÖTV ödüyorsunuz. Eğer aynısının bir benzinli versiyonu olsa en küçük hacimde bile yine %40 kadar ÖTV ödemiş oluyorsunuz. Bu ne anlama geliyor? Mesela bu otomobilden bahsedelim. BMW iX1. Bu otomobilin şu anki fiyatı M-Sport donanım paketiyle 2.750.000 TL. Eğer bu otomobilin benzinli versiyonunu alacaksanız 1.5 litrelik 3 silindirli 170 beygirlik bir versiyonu var. Yine önden çekişli olarak geliyor. Yine M-Sport donanım paketinde alacaksanız 600.000 lira fazla para vermeniz gerekiyor. Ve bu fark çoğu ÖTV, biliyor musunuz? Yurt dışına baktığınız zaman elektrikli otomobiller benzinli otomobillerden daha pahalı. Burada daha ucuz. İşi biraz daha büyütürsek mesela BMW i7'ye bakarsak burada 544 beygirlik bir i7'den bahsediyoruz. 300 beygirlik dizel versiyonunu alabiliyorsunuz ve aradaki fark %50, biliyor musunuz? İnanılmaz farklar büyüyor. Makas genişliyor. Dolayısıyla elektrikli otomobil alırken de kazanmış oluyorsunuz. Zaten kullanırken de kullanım maliyetleri olarak çok daha avantajlı oluyorsunuz. Şöyle bir örnek vereyim. Şöyle bir hesaplama yaptım. Atıyorum hep evden şarj ettiniz. 2 TL'ye şarj ettiniz kilovatını ve yılda 20.000 kilometre kullandınız. 20.000 kilometre sonucunda eğer sürekli evden şarj ettiyseniz maliyet ne kadar biliyor musunuz? 6.500 TL civarı şu anki paralarla. Aynı şekilde otomobilinizin 100 kilometrede 8 litre yakıt tükettiğini düşünürsek, benzinli bir otomobil olarak bunu farz edersek 20.000 kilometre maliyet ne oluyor biliyor musunuz? 65.000 TL'ye geçiyor. Yani arada 10 katı bir fark var. Servis masraflarından bahsetmiyorum bile. Birinci kriter dedik ki fiyat. İkinci kriter de sizin kullanım alışkanlıklarınız. Eğer otomobili çok şehir içinde kullanıyorsanız, evden işe, işten eve, işte çocukları al bırak, alışverişe git vesaire, sürekli bu şekilde kullanıyorsanız yine daha uygun olan otomobili seçmeniz lazım. %10 ÖTV dilimindeki otomobili seçmeniz lazım. Ve burada tabii ki markayı çok iyi seçmeniz lazım. Çünkü çok fazla marka türedi. Yeni markalar. Ve bunların distribütörü ya da işte sundukları hizmetler ne kadar güvenililer, servis ağı, bunlar çok önemli. Bu nedenle benim önerim daha çok böyle bildiğimiz, yıllardır satışta olan, servis ağı geniş, kendini kanıtlamış otomobillerden satın almak. Elektrikli otomobillerde tabii ki batarya garanti süreci çok önemli. Bu da üreticiler genelde 8 ile 10 yıl arasında bir size batarya garantisi sunuyorlar. Batarya üreticilerinin şöyle bir sunumu var. Bataryanın ömrü 8 ile 10 yıl demiyorlar. Biz o kadar süre içinde buna garanti süreci veriyoruz diyorlar. 8 ile 10 yıl arasında bataryanın kapasitesi biraz daralıyor. Bu süre zarfında hani bizim telefonlarda da vardır ya, iPhone'larda pil sağlığı dersiniz, işte %80 kalmış, 83 kalmış. Genelde de 8 ile 10 yıl arasında %80 kadar yine kapasitesi kalmış oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Menzilden biraz daha ödün vermiş oluyorsunuz. Şu anda dünyada dolaşan 1 milyon kilometrenin üstünde bir sürü elektrikli otomobiller var ve bataryaları değişmemiş. Batarya bakımı yapılıyor ve bataryası da değiştirilebiliyor. Tabii bu büyük bir maliyet. Bunu da önceden araştırıp sormanıza yarar var. Bunun bataryası kaç para diye. Yani kısacası eğer elektrikli otomobil evinizin tek otomobili olacaksa biraz daha büyük, işte gerektiğinde tatile gidebileceğiniz, uzun yolda da rahat edebileceğiniz, menzili biraz daha yüksek bir otomobil almanızda yarar var. Ama tabii bu bahsettiğim otomobilin o %10'luk ÖTV dilimine girmesi biraz zor. Benim düşüncemi sorarsanız ben evet bir elektrikli otomobil istiyorum eve. Ama şehir içinde kullanmak için, yani günlük hayatımı sürdürebilmek adına bir elektrikli otomobil olmasını istiyorum. %10 ÖTV diliminde kalsın, daha küçük bir otomobil olsun. İşte çarşıya, pazara gidebileyim, çocukları okula götüreyim, getireyim, spora götüreyim. İşte eşim işine gitsin gelsin, ben gerektiğinde işime gideyim geleyim. Çok gerektiği zaman da yine uzun yolculukları rahatlıkla yapabileyim diye düşünüyorum. Ama mutlaka yanında bir de içten yanmalı otomobilinin olmasını isterim. Sanırım çoğu şeyi anlattık ama mutlaka atladığımız bazı şeyler vardır. Eğer atladığımız konular varsa ya da sizin merak ettiğiniz ekstra konular varsa yorum olarak yazabilirsiniz aşağı. Biz onların hepsini cevaplıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Kanalımıza zaten abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Bu arada bu otomobilin test videosu da yayında olacak kanalımızda. Görüşmek üzere. Vardır bir iki soracağınız bir şey daha. Hemen aklıma gelmişken onları da söyleyeyim. Hurafeler var. Otomobil yağmur yağdığı zaman elektrik çarpar mı? Demin yağmur yağdı, elektrik falan çarpmıyor. Mühendisler zaten ona göre yapıyor. Dolayısıyla daha önce ben böyle bir şey duymadım. Muhtemelen ileride de duymayacağız. Bu bir hurafe. Bunu geçelim. İkinci hurafe yanması. Evet, elektrikli otomobiller yanıyor ama içten yanmalı otomobiller de zaten çok daha fazla yanıyor. Şimdi elektrikli otomobiller çok revaçta olduğu için ve bir haber değeri olduğu için yanan her elektrikli otomobil çok daha büyütülerek paylaşılıyor. Ama siz kaç tane duyuyorsunuz?
her ay bir tane yanıyor mu? O kadar da değil. Bu yanma konusuna gelince de aslında biraz da bu kullanımla alakalı bir durum. İşte yanlış şarjlar, işte yanlış yazılımlar, otomobilin üzerinde yapılan modifikasyonlar. Bunlar otomobilin bataryasının alev almasına neden olabiliyor. Çünkü orada bir kimyasal reaksiyon var. Ama dediğim gibi günlük hayatınızda trafik oluyor. Sağa bir bakıyorsunuz bir tane araba yanıyor. Bunu çok yaşıyorsunuzdur. Zaten batarya ömrüyle alakalı hurafeleri biraz önce de açıklamış olduk. Dolayısıyla herhalde akıllarda başka soru işareti kalmamıştır diye düşünüyorum. Ama yine varsa dediğim gibi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bu sefer gidiyorum. Hoşça kalın.